Türkiye'den Örgümü Dediniz kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Bu videomda size bu güzel desenli çalışmanın nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz. İğne işi Bargello tekniğinde yapılan bir deseni arkadaşlarım bu şekilde kare bir şekilde çevirdim ve bundan dilediğiniz her şeyi yapabileceğiniz bir hale getirmek istedim. Mozaik tekniğini kullandım. Tığ işi olarak yaptım arkadaşlar. Normalde iğne ile böyle etamindir, kaneviçedir o yapılan bir desen çalışmasıydı ve şu şekilde duruyordu arkadaşlarım. İki şiş ile yapılmış olan şekli de var. Ben bunu tığ işine çevirdim ve böyle güzel bir desen ortaya çıktı. Şimdi bundan kare kare yapıp isterseniz hırkalar yapabilir, isterseniz battaniyeler yapabilirsiniz. Dilediğiniz her türlü örgüde kırlentler, çantalar yapabileceğiniz bir model haline geldi arkadaşlar. Umarım sever ve beğenirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı alt kısımda yapabilir. Halen kanalıma, Örgümü Dediniz kanalıma abone değilseniz abone olarak destek olabilirsiniz. Paylaşımda bulunabilirsiniz. Daha çok insanlara ulaşması için. Evet, modelimi yaparken Alize Artisan'ın şu şekilde biri batik biri düz olan ipliğini kullanarak yaptım. Düz ipimiz siyah arkadaşlarım. İsteyen arkadaşlarım için şöyle numarasını söylemek istiyorum. 90-12 olan ince bir ip arkadaşlarım bu. Tığ olarak ise 2,5 milim tığ kullandım. Şimdi sizlere Alize Wall Time isimli şu şekilde yine biri batik biri düz olan iplerle anlatmaya çalışacağım inşallah. Elimden geldiği kadar. Şöyle bunda kullanacağım tığım ise 3,5 milim arkadaşlarım. Öncelikle şöyle bir halka yapıyorum arkadaşlar. İçerisine giriş yapıyorum ve buraya şöyle tutup bir tane zincirle bağlıyorum önce. Sonra hemen yanına iki tane 1 2 sık iğne yapıyorum. Sonra 2 zincir çekiyorum. Gevşek zincir çekmeye özen gösterin arkadaşlarım. Sonra 1 2 sık iğne yaptım. 2 tane gevşek zincir çektim. Bu şekilde 4 tane bir köşemiz için ikişer zincirli aralarında 2 tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi burası birinci köşemiz, ikinci köşemiz, bu üçüncü köşemiz. 1 2 tane zincir çekiyorum yine ve geliyorum bunu burası ile bağlıyorum arkadaşlar. Şöyle aldım ve şu arka tarafındaki yerden alarak bağlamamı yapıyorum ve diğer ipime geçiyorum. Diğer ipimi alıyorum hemen. Bu köşeden bağlantı yaparsanız arkadaşlarım daha güzel duruyor. Arka kısmı da aynı şekilde daha iyi oluyor. Şöyle biraz sıkıştırdım ve bunu şu şekilde alarak zincirimin içerisinden giriş yapıyorum. Şöyle iyice görülmesini istiyorum. Zincirimin içerisinden giriş yaptım. Bu ipimi de şöyle biraz tutuyorum. Diğer altta kalan fazla ipimi de aldım. Bir tane zincir çektim. Sonra aynı yerin içerisinden giriş yaparak bir tane sık iğne yapıyorum buraya. Sonra şöyle tuttum yine. Bakın şu arka taraflarından giriş yaparak birinci oydu. 2 3 yine bu köşedeki zincirimin içerisinden şöyle burada daha net görülür arkadaşlarım. Şöyle giriş yaptım ve dördüncü sık iğnemi yapıyorum. Sonra 2 tane zincir çektim. Diğer zincirimin diğer tarafından giriş yapıyorum. Ve hemen yanındaki yerin bakın şu yerin arka kısmından 2 şöyle 3 ve zincirimin içerisinden giriş yaptım 4. 1 2 zincir
Tekrar aynı şekilde diğer kenarı da yapıyorum. 1 2 3 ve 4. 1 2 zincir devam ediyoruz. 1 2 3 ve 4. 1 2 zincir çektim ve buradan bakın şöyle hemen girişimi yapıyorum. Çekiyorum kendime doğru ve diğer ipimi alıyorum. Buradan bağladım önce. Sonra bu kenardan giriş yapıyorum. Bunu da buradan aldım. Bir tane zincir çektim. Bir tane buraya sık iğnemi yapıyorum. Sonra hemen yanındaki bakın şu yerin üzerinden giriş yapıyorum. Buraya bir tane sık iğne daha yapıyorum. Ve üzerine bir alıyorum. Aşağıya iniyorum arkadaşlarım. Burası ilk başlangıç yerimiz olduğu için bu şekilde duruyor. Şöyle alttan alarak bir tane önce ikili trabzanımı yapıyorum. Üzerine alıp bakın şu ikinci yere de aynı şekilde bir tane üzerine alıp ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra hemen yanındaki yere sık iğne yapıyorum ve bu zincir olan yerime geçiyorum. Zincirli yerime geçtim. Buradan hemen aldım bu şekilde. Buraya bir tane sık iğnemi yaptım. 1 2 zincir çektim. Tekrar diğer sık iğnemi yapıyorum. İkinci sık iğnemi de hemen yanına yapıyorum. Sonra iki tane yan yana bakın şuralardan alarak, burası iyice gözüksün arkadaşlarım. Şuralardan giriş yapıyorum. Birinciden 1 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra yine 2 tane sık iğnemi yapıyorum. Sonra devam ediyorum. Aynı şekilde 1 2 sık iğne, 2 tane ikili trabzan yaparak bu sırayı tamamlıyorum. Evet, bu şekilde bir görüntü elde ettim. Şimdi diğer ipimi alıyorum. Yine şu şekilde giriş yaptıktan sonra hemen zincirimin içerisinden giriş yapıyorum. Şöyle çekiyorum. Bir tane zincir çektim önce. Sonra sık iğneler ile bütün etrafını çeviriyorum. Sık iğneleri bakın arkadaşlarım. Şu yine hep arkadan alarak devam ettireceğiz. Şöyle. Zincirime geldim bakın. 1 2 zincir. Sonra yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Yani bir kenarda 8 tane sık iğne yapıyoruz ve bu şekilde etrafını çeviriyoruz. Evet, son yere geldim. Yine ip değişikliği yapıyorum. Bu defa arkadaşlarım bu sırada bakın hemen şuradan giriş yapıyorum, ortasından zincirimin içerisinden almadan. Buradan hemen şu şekilde çektim.
Buraya bir tane sık iğnemi yaptım. Sonra hemen yanına zincirimi çektim. Sonra hemen yanına sık iğnemi yapıyorum. Sonra bu hemen yanındaki yerin üzerine de sık iğnemi yapıyorum. 2 tane olmuş oluyor. Sonra üzerine alıp buraya 4-6 tane toplamda ikili trabzan yapıyorum. Buradan başlayarak 1 2 3 4 5 ve 6 bu şekilde oluyor. Sonra hemen bir yanına sık iğnemi yaptım. Sonra bir de içerisine arkadaşlarım bakın. Şunun içerisine giriş yapıp normal sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekiyorum gevşek bir şekilde. Sonra yine aynı şekilde içerisinden alarak bir tane sık iğnemi buraya, bir tanesini hemen yanındaki yerin arka kısmına yaptım. Sonra 6 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. Sonra yine aynı şekilde diğer kenarları da tamamlıyorum arkadaşlarım bu şekilde. Evet, bu şekilde tamamladıktan sonra diğer renk ipime geçiyorum hemen. Şöyle kenardaki ip değişikliğini yaptıktan sonra hemen zincirimin içerisine giriş yaptım ve bir tane zincir çekip bir tane sık iğnemi bu köşeme yaptım arkadaşlar. Sonra devam ediyorum. Şimdi şöyle tuttum. Bakın hemen yanındaki yerden giriş yaparak birinci bu oluyor. 2 3 tane buraya normal sık iğnemi yaptıktan sonra bu sırayı da hiçbir ikili trabzan yapmadan hepsini sık iğneler ile geçiyorum. Şu köşede 3 tane olmuş oluyor arkadaşlarım. Şöyle 2, bir de zincirimin içerisinden 3. Sonra devam ettim. Yine sık iğneler ile bütün etrafını çeviriyorum. Sık iğnelerle tamamladıktan sonra yine ip değişikliği yaptım. Yine bu defada aynı bir alt sırada yaptığımız gibi bakın şöyle giriş yaptım. Bir tane buraya bağladım. Sonra hemen içerisine sık iğnemi yapıyorum. Bir de yanındaki şu yerden giriş yaparak sık iğnemi yapıyorum. Sonra buradan başlayarak bu aradaki 6 olan ikili trabzan sayısını 10'a çıkartıyorum arkadaşlar. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Evet, 10 tane ikili trabzandan sonra 2 tane sık iğnemi yapıyorum. Birini hemen sık iğnemin üzerine, diğerini de köşedeki yerime bu şekilde alarak 2 tane sık iğnemi yaptım. 2 gevşek zincir çektim. Tekrar aynı şekilde diğer kenarları da tamamlıyorum. Önce 2 tane sık iğne, 10 tane ikili trabzan, 2 tane sık iğne şeklinde devam ediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde tamamladıktan sonra diğer renk ipime geçiyorum ve yine aynı şekilde arkadaşlarım hepsini sık iğne yaparak tamamlıyorum bu sırayı da. Herhangi bir ikili trabzan yapmadan birinciyi yaptım. Buradan devam ediyorum. Hepsinin üzerine sık iğne ile geçiyorum.
Sık iğne ile bu şekilde tamamladıktan sonra diğer renk ipimi aldım. Bu defa arkadaşlarım bu rengimize bir üst sırada krem rengi olacağı için şöyle kenardan girişimi yaptım. Bir tane sık iğnemi yaptım. Sonra hemen yanındaki yerden de aynı şekilde arka kısmından alarak bir sık iğne daha yapıyorum. Sonra bu iki tane olan aşağıdaki yerimden giriş yaparak şöyle 1 2, buraya iki tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bakın şu çiçeğimizin şurasını başlamış olduk arkadaşlarım böylelikle. Şimdi iki tane bunu yaptıktan sonra araya iki tane sık iğne yapıyorum. 1 2, buraya 6 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6, son 2 kaldı bakın altta. Hemen 2 tane sık iğne, 1 2, sonra 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra buraya bir tane, bir de hemen zincirimin üzerine 2 tane sık iğnemi yaptım. 1 2 zincir çektim. Diğer kenarları da aynı şekilde devam ediyorum arkadaşlar. 1 2 sık iğne, 2 tane ikili trabzan, sonra 2 tane sık iğne, aşağıdan 2 tane atlayıp 6 tane ikili trabzan, iki tane sık iğne, 2 tane ikili trabzan, iki tane sık iğne, 2 zincir ve diğer kenarları da aynı şekilde yapıyoruz. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Evet, diğer rengime geçtim ve ilk sık iğnemi yaptıktan sonra üzerine alıyorum. Bakın şuradan giriş yaparak şöyle bir ve hemen yanındaki şuradan giriş yapalım. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Şuraya gelmiş olduk arkadaşlarım. Buradan şimdi bakın şu kenardaki çerçevesini yapacağız. Aynı zamanda bir sonraki sıralarda buradan yeni yerler açarak devam edeceğiz. Yani modelimizin akışı aslında güzel ve kolay arkadaşlar. Zor gibi duruyor ama gerçekten kolay bir model. İki tanesini ikili trabzandan sonra şöyle 1 2 sık iğnemi yaptım. Üzerine alıyorum. Bakın boşluk bırakmıştım. Hemen bu boşluktan giriş yaparak 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Boşluğa 6 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6. Sonra bakın buradaki iki tane yerime 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 2 tane sık iğnemi yapıyorum. 1 2, sonra üzerine alıp 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, hemen bir de bakın bu bıraktığımız diğer kenarı 2. Sonra bunun üzerinden normal giriş yaparak zincirimin bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 zincir çektim. Tekrar bir tane de diğerine yapıyorum. Sık iğne. Sonra üzerine alıp buradan giriş yaparak 2 tane ikili trabzan, 2 tane sık iğne, sonra tekrar 2 tane ikili trabzan, 6 tane sık iğne,
Mozaik tekniğinin bir özelliği de arkadaşlarım, bir alt sırada ikili trabzan varsa üzerine ikili trabzan yapılmaması. Şöyle geldim, üzerine aldım, tekrar bu boşluğa 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane sık iğnemi yapıyorum. İki tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bir tane sık iğnemi yapıyorum zincirimin üzerine. Bir iki zincir çektim. Tekrar aynı şekilde diğer kenarları da devam ettiriyorum. Evet, bu rengimi bu şekilde tamamladıktan sonra diğer renk ipime geçtim. Kenardaki önce bir tane sık iğnemi yapıyorum. Sonra yanındaki yere de aynı şekilde sık iğnemi yapıyorum. 2 tane daha bu ikili trabzanlarımın üzerine yaptım. Şimdi bu 2 tanenin üzerine 2 tane yine şöyle alarak ikili trabzanlarımızı yapıyoruz arkadaşlarım. Sonra 4 tane, pardon, hepsini, bu aradakilerin hepsini sık iğne ile geçiyorum. Şöyle aldım, bakın. Şimdi şurayı yapacağız arkadaşlarım. Ondan dolayı buradan böyle sık iğneler yaparak devam ediyorum. Sonra 2 tane yine buraya ikili trabzanımı yapıyorum. Sık iğneler ile diğer köşeye geçiyorum. Buradaki sık iğne sayım 4 arkadaşlarım. Sonra 2 zincir çektim. Tekrar bakın şöyle giriş yaptım. 1 2 3 4 tane buraya sık iğnemi yaptım. Üzerine alıp 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra sık iğneler ile devam ediyorum. Sonra yine 2 tane ikili trabzan. Sonra 4 tane sık iğne ile bitirip diğer kenarları da bu şekilde tamamlıyorum. Evet, şu görüntüyü elde edeceğiz. Diğer rengime geçtim. Şöyle tamamladım. Bunu göstereyim. Şimdi sık iğne yaptım birinciyi. İkinciyi de aynı şekilde yapıyorum. 3 tane sık iğne ile geldim buraya. Sonra bu 2 tanenin üzerine yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Sonra arkadaşlarım 4 tane şöyle 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım. Bu ortadaki yere 6 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. Şurayı yapmış oluyoruz arkadaşlar. Şöyle hemen aldım ve 6 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6, tekrar 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4, sonra 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2, sonra 3 tane köşedeki ile birlikte 1 2 ve 3 zincirimin üzerinden alarak sık iğnemi yapıyorum. Hemen 2 zincir çektim. 1 2 3 tane sık iğnemi yaptım. 2 tane ikili trabzan.
4 tane sık iğne, 6 tane ikili trabzan, 4 sık iğne, sonra 2 tane ikili trabzan, 3 tane sık iğne, 2 zincir çekip devam ediyorum ve diğer kenarları da bu şekilde tamamlıyorum. Evet, diğer rengimi bağladım. Birinci sık iğnemi yaptım. Yine sık iğneler ile devam ediyorum arkadaşlarım buraya. Şimdi buraya 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra 6 tanenin üzerine sık iğneler ile devam ediyorum. Tekrar 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra sık iğneler yaparak diğer kenara geçiyorum arkadaşlar. Yine üstlerinden alıyorum, bakın arka taraflarından. Diğer kenarları da aynı şekilde devam ettiriyoruz. Diğer rengime geçtim arkadaşlarım, gördüğünüz gibi. Yine sık iğneler ile geliyorum. Bu ikinin üzerine yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra diğer tarafa, yani buraya gelene kadar hepsini sık iğne ile geçiyorum. Sonra tekrar 2 tane buraya ikili trabzanımı yapıyorum. Ve yine sık iğneler ile diğer köşeye geçiyorum. Evet, diğer kenarları da bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, bakın bu şekilde tamamladım. Şimdi diğer rengime geçtim. Buradan sık iğneler ile devam ediyorum. Bu iki rengimin üzerinde bu şekilde tamamladıktan sonra 2 tane daha ilerliyorum arkadaşlar. 1 2, şöyle, yani bu iki de bu tarafa doğru geçiyorum. Sonra üzerine alıyorum.
10 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet, 10 tane ikili trabzandan sonra diğer köşeye geçene kadar, yani köşeye kadar hepsini sık iğne uyguluyorum. İki zincir çektim. Yine aynı şekilde buradaki gibi 10 tane ikili trabzan yapıyorum bu ortaya ve bu şekilde bu sırayı tamamlıyorum arkadaşlar. Evet, bu şekilde tamamladıktan sonra diğer rengime geçiyorum hemen. Buradan başlıyorum sık iğne yaparak buradaki yere 2 kalana kadar sık iğne ile devam ediyorum arkadaşlarım. Şöyle bakın, 2 tane yerim kaldı, üzerine alıyorum, 2 tane ikili trabzan yapıyorum, 1 2, sonra buraya 2 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle sık iğnelerle geldim, bakın 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım. 2 tane ikili trabzan bu tarafına, 2 tane ikili trabzan bu tarafına yapacağım ve şuradan bakın şurayı yapıyoruz, yeni bir yer açıyoruz arkadaşlarım kendimize. Şimdi tekrar 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bu 10 tanenin üzerini yine sık iğne ile geçiyorum. Biter bitmez hemen tekrar 2 tane ikili trabzan, 2 tane sık iğne, sonra tekrar 2 tane ikili trabzan yapıyorum ve 5 tane 1 2 3 4, bir de köşeye 5 sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekip aynı şekilde diğer kenarları da tamamlıyorum arkadaşlarım. Beş sık iğne, 2 tane ikili trabzan, 2 tane sık iğne, tekrar 2 tane ikili trabzan, 10 tane sık iğne, iki tane ikili trabzan, 2 tane sık iğne, 2 tane ikili trabzan, 5 tane sık iğne,
2 zincir ve devam. Diğer rengime geçtim. Birinci sık iğnemi yaptım. Sonra yanına hemen sık iğne yaparak devam ediyorum. Evet, buraya geldiğimizde buraya 2 tane arkadaşlarım şöyle aldım. 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra bu 10 olan sayıyı 6'ya düşüreceğim. Şöyle 4 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2, bakın 2 tanesini de geçtim bu taraftan. 3 ve 4 şöyle. Sonra üzerine alıyorum. Buraya 6 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6, sonra 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4, sonra 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve sık iğne yaparak köşeye devam ediyorum. Evet. Evet, bu şekilde tamamladıktan sonra arkadaşlar şimdi diğer renk ipimi geçiyorum hemen. Aldım, birinci sık iğnemi yaptıktan sonra sık iğneler ile geliyorum. Buraya 2 kalan yere kadar şöyle şu ikisine sık iğne yapmayacağım. Evet, şimdi üzerine alıyorum ve buraya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın, bu ortadaki yerimizi genişletmek amaçlı bu şekilde yapıyoruz. Buradan yeni bir yer açıyoruz, bakın şu şekilde. Aynı zamanda bunu kapatırken buradan 2 tane bu kenarlardan tekrardan başlıyoruz arkadaşlarım. Şunlara başlıyoruz. Bu kenarda zaten kendiliğinden ortaya çıkıyor. Yaptıkça böyle değişik değişik farklı görüntüler elde edeceksiniz arkadaşlarım. Yani tamamen tasarlama olduğu için hani şu model şurada olacak, bu model burada olacak diye bir kaide ve kural yok. Bakın, burayı da sık iğneler ile geçiyorum. Bu tıpkı şurası arkadaşlar, şu ilk başladığımız yer. Sadece burada kenardan giden yerimiz olacak. Şu yerimiz olacak. Tek farkı o. Normalde aynı ilk başladığımız yerdeki gibi devam ediyoruz. Şimdi bakın, buraya geldim. Buraya 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra buraya 6 tane yine sık iğne ile devam ediyorum. Şimdi bu boşluğa, bırakmış olduğum bu boşluğa şöyle üzerine aldım. 1 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Araya 6 tane sık iğne ile devam ediyorum. Sonra 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve sık iğneler ile diğer kenarlara geçip aynı şekilde devam ettiriyorum. Şimdi arkadaşlar, ben hemen bu kenarı yaptıktan sonra diğerine geçeceğim. Bir kenar anlatsak yeterli diye düşünüyorum. Çünkü inanın zor değil. Anlaşılmıştır diye de düşünüyorum anlatımlarımla. Şöyle burada bırakalım bunu. Hemen buraya geçiyorum. Buradan yaptım, geldim. Burayı köşem olarak düşünün. Şöyle aldım. Birinci sık iğnemi yaptım. Sonra sık iğneler ile devam ediyorum. Buraya da bakın aynı şekilde sık iğne ile geldim.
aradaki bırakmış olduğum bu boşluğa 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra sık iğne ile devam ediyorum bunun üzerine. Yani 10 tane sık iğne yapmış oluyorum arkadaşlarım bitiminde. Tekrar buraya 6 tane ikili trabzanla devam ediyorum. Sonra sık iğne ile bitiriyorum. Şimdi bu kenarda bu şekilde tamamladım. Sonra hemen şöyle ipimi arkaya alıp buradan tekrar başlayalım. Şöyle girişimi yaptım. Yani zaten geliyorduk. Bir önceki sıralardaki gibi bu köşeleri devam ettireceğiz arkadaşlar. Şöyle aldım. Yeni başladığımızı düşünün. Hemen birinci sık iğnemizi yaptık. Sonra arkadaşlarım yanına bu köşeyi yaptıktan sonra bakın şurayı yapacağız. Şöyle üzerine aldım. Buradan başlıyorum. Buradan 6 tane sık iğne, ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Şöyle başladım. 1 2 3 4. Normalde arkadaşlarım burada bir tane daha olacaktı. 6 tane olmuş oluyor. Bu köşedeki ikili trabzan sayımız. Daha sonra 6 tane burada vardı. Bu araya 10 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 şöyle 9 10 tane de bunu yaptım. Şimdi üzerine alıyorum. Bu ortadaki 6 tanenin üzerine 6 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. Kenardaki bu yerimizle aynı olmuş oluyor arkadaşlar. Bakın şunu yapmış oluyoruz. Şimdi devam ettim. Yine 10 tane sık iğne ile bakın buraya geldim. 10 tane sık iğneden sonra buradan başlıyorum. Şöyle 1 2 3 4 5 bakın 6 tane buraya ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra buradaki zincirimin üzerinden giriş yapıp bir tane de sık iğnemi yapıyorum. Sonra 1-2 zincir çekip aynı şekilde diğer sık iğnemi yapıyorum. Ve yine burada ne yaptıysam 6 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. Evet, burayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Sonra hemen ipimi alayım, yine şuradan başlayalım.
Burayı tabii ki de sık iğneler ile geçiyorum arkadaşlar. Şöyle köşe olarak düşünün. 6 tanenin üzerine yine sık iğne yapıyorum. 6 tane. 1 2 3 4 5 6. Sonra bu 10 olan yere 10 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane yaptıktan sonra bu altının üzerine yine 6 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6. Sonra yine 10 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Ve burayı da 6 tane ve köşedeki yerimle sık iğneler yaparak tamamlıyorum. Bir tane burada vardı. Bir de zincirimin içerisinden giriş yapıp aldım. 2 zincir çektim ve diğer tarafa doğru devam ediyorum arkadaşlarım. Aynı şekilde. Evet, görüntümüz bu şekle geldi. Şimdi arkadaşlar bu sırada hemen bu ipimi yine arkadan şöyle alayım. Köşe girişini yaptıktan sonra köşedeki artım aynı şekilde devam ediyor. Bakın arkadaşlar. Oraya hiçbir şey yapmadan devam edeceğiz. Şöyle yapalım. Şimdi bu altıya geldiğimizde 1 2 bıraktık. Yani kenardan yerimizi yaptık 2 tane. Sonra bakın tam bu ortadaki ikinin üzerinden giriş yapıp şu şekilde 1 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Yeni bir yer başlıyorum arkadaşlarım. Bakın şurayı başlayacağız ve yukarıya doğru devam ettireceğiz. Şimdi bunu yaptıktan sonra bu aradaki 14 tane yere 14 tane sık iğne ile devam ediyorum. On tane burada vardı. 2 buradan alıyoruz. 2 de buradan alıyoruz. Toplam 14 tane olmuş oluyor arkadaşlar. 14 tane sık iğne ile devam edelim. Evet, bakın bu altının üzerine geldik. Şurayı yapacağız, başlayacağız. Onun için hemen şöyle üzerine alıyorum ve buraya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Tam orta yerine arkadaşlarım. Sonra yine sık iğneler ile devam ediyorum. 14 tane olan. Bakın 2 tane geçtim. 2 tanesine ise 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra sık iğne ile devam ediyorum. Şöyle 1 2 3 4, bir de zincirimin üzerine 5. 2 zincir çektim. Tekrar diğer zincirimin üzerinden yine 5 tane sık iğne ile bu tarafa doğru devam ediyorum. Evet, bunu da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Hemen diğer rengimize geçelim. Şu ayrımı da gösterdikten sonra zaten modelimiz tamamen ortaya çıkmış oluyor. Evet, bunu aldım. Yine kenardan normal girişimi yaptım.
Burada sık iğne ile devam ediyorum. Şöyle bu ikinin üzerine sık iğne yapıyoruz. Sonra arkadaşlarım burada bu ikisine gelmeden kenarda şöyle üzerine aldım. Şurayı yapıyoruz arkadaşlarım. Bakın şuradan bir yer başlıyoruz ki böyle bu köşede bir düz bu şekilde olsun, bir de bu şekilde olsun diye. Şimdi devam ettim. Köşedeki normal sık iğnelerimi yaptıktan sonra şöyle iki tane ikili trabzan yapıyorum önce bu rengim ile. Sonra iki tane sık iğnemi yapıyorum. 1 2. Sonra üzerine alıyorum. Şöyle bakın giriş yaptım. 1 2. İkili trabzan yaptım. 2 tane sık iğnemi yapıyorum. 1 2. Ortaya 6 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Sonra 2 tane sık iğne, 2 tane ikili trabzan, sonra tekrar 2 tane sık iğne, 2 tane ikili trabzan, 2 tane sık iğne, 6 tane ikili trabzan, iki sık iğne, 2 tane ikili trabzan, 2 tane yine sık iğne, 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve köşeden bakın devam ediyorum. İlk başlangıç yerimiz de aynı şekilde 1 2 3. Bir de bu içerisinden 4 tane sık iğnemi yaptım. 2 zincir çekip diğer kenara devam ediyorum. Evet arkadaşlarım bakın burayı da bu şekilde yeni bir yer başlamış oluyoruz. Bu devam ediyor. Şöyle bu devam ediyor. Bu kenarlardaki artışa göre aynı bu modelin ahengini bozmayarak bu şekilde devam ettiriyoruz. Ve böyle değişik ve farklı bir görüntü ortaya çıkıyor arkadaşlarım. Bakın biri biterken bunu kapatırken buradan yeni yerler açılıyor. Ve buradan da aynı şekilde bunları tamamlayarak şu deseni şurayı arkadaşlarım tamamlayarak devam edip bitiriyoruz ve böylelikle çoğaltmış oluyoruz. Eğer bir dikdörtgen battaniye yapacaksanız onu da arkadaşlarım iki kenarını sadece de öncelikle ne ende istiyorsanız o ende yapın. Daha sonra da bu iki kenardan devam edip gidiş geliş yaparak diğer kenarlarını da yani uzatabilirsiniz ve dikdörtgen haline getirebilirsiniz. Evet, bu videomda da sizlere bu güzelliğin yapımını anlatmak, paylaşmak istedim. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgümü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum arkadaşlarım. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü model ve tasarımlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlarım.